30 Eylül 4 Ekim haftasına merhaba diyoruz sevgili dostlarım. Yeni bir haftaya, tutulma haftasına giriyoruz ve bu tutulma haftası bize ne gibi konularda rehber olacak? Hangi konularda geri durmalıyız? Bizim için en ideal, önemli günler ve çok özel açılar, güzel günler de var aynı zamanda bu hafta. Her ne kadar tutulma güney yönünde olacak olsa da. Bakalım bu hafta günlere göre bize neler getirecek? Tabii ki videonun sonunda da burç yorumlarımızı da buna dahil edeceğiz. Sevgili dostlar, bu arada 2 Ekim güneş tutulmasını Ekim ayı burç yorumları başlığı altında yayınladım. Hem Ekim ayında değerlendirdim, Ekim ayındaki özel tarih ve günleri verdim. Aynı zamanda da tutulmadan burçlar nasıl etki alacak? Kanalımda yayında, lütfen izlemeyen arkadaşlar oradan izleyin derim. Şimdi sevgili dostlar, evet, önemli bir haftaya giriyoruz ve hemen 30 Eylül Pazartesi günü Ay Başak Burcu'nda bu arada gireceğiz ve çok önemli bir kavuşum var. Evet, Merkür Güneş'in kalbinde, yani her zaman şunu söylüyoruz. Merkür Güneş'in kalbinde dilekler, niyetler, gelecek hedeflerimiz, düşüncelerimiz, gelecekle ilgili planlarımız tam da tutulma arifesinde bu meydana geleceği için Terazi burcu dinamikleri tabii ki çok önemli. Terazi nedir? Düşüncedir, fikirdir, planlardır. Biraz daha entelektüel yaklaşımdır. Dolayısıyla hani Merkür'le de birleştiğinde bence özellikle lütfen dikkat ediniz. Bakın saat akşam 24, gece ayın 30'unda gece 24'te tam olarak Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Bir niyetinizi, gelecek hedefinizi yazın. En azından düşünün, bir niyetine girin. Ancak yine pazartesi, salı ve çarşamba, bu 3 gün için şimdi çok önemli uyarılarım olacak. Bakın, bu tutulma öyle sıradan bir tutulma değil. Bizim hayatımızda çok önemli, önümüzü açacak aslında bazı fikirleri, bazı olayları, duygu durumlarımızı, psikik durumlarımızı, bunların hepsini etki edecek durumlar getirecek. Biraz terazi ilişkilerle ilgili olduğu için, kararsızlıklarla genellikle, insan ilişkilerindeki tutumlarımızla, nerede, ne şekilde yargıda bulunduk ya da kimin için hayatımızda ne kadar büyük fedakarlıklarda bulunduk ya da yapılması gerekenin fazlasını mı yaptık? Acaba kendimizden ödün mü verdik? Yaptığınız iş de olabilir bu, bir ilişki olabilir, hayatınızda bakış açınız aslında misyonumuzu ilgilendirecek bir durum. Terazi burcunun bulunduğu alandaki bu tutulma işte burada aslında bir özgürleşme, uyanma, fark etme ve Mars'la, yani şimdi onun etkilerini de söyleyeceğim. Yani tutulmaya eşlik eden mesela önemli gezegenler var. Birisi işte tabii ki Merkür, biri Güney düğüm, diğer yandan Mars'ın kontağı var. Bunlar hepsi çok önemli etkenler. Ama genel olarak burada aslında kişinin kendisiyle olan şu an içinden geçtiğimiz özellikle 18 Eylül tutulmasından bu yana sizi duygusal ve mental olarak en çok yoran konu, bir düşünün, bir kurcalayın. Bir 9 yıl öncesine gidin. Ondan sonra 2006 yılına gidin. Yani 9 yıl ve 18 yıllık bir periyot. Dolayısıyla eminim ki birçoğunuz özellikle böyle işte 80'li 70'li doğumlular bunu daha iyi anlayacaktır. Ama yeni nesil çok daha başka bir bakış açısı var. Yine 90'lı yıllarda doğmuş arkadaşlar. Çok özel etkiler. Bizden çok daha farklı bakış açılarına ve vizyona sahipler. Bizim nesil olarak söylüyorum. Yaşadığımız nesille şimdiki işte 90'lı işte 2000'li doğan arkadaşlar bize göre çok daha önce uyanacaklarını, fark edeceklerini söyleyebilirim. Evet, bu tutulmanın böyle etkileri var ve o dilekleri unutmuyoruz ve 2 Ekim Salı gününe bakıyoruz arkadaşlar. Aslında güzel bir gün. Ay, Uranüs, Plüto üçgeni var. Yani bu ne demek? Toprak üçgeninin özellikle Plüto ile birlikte olduğu bizim temel hayatımızdaki son dereceler, bu arada 28-29 dereceler toprak elementinde kalıcı, ama ayın fazı bakın kapanıyor. Yani herhangi bir yeni duruma, işe, konuya
girip kendinizi çok yıpratmayın. Asla yormayın. Zaten Ay Başak Burcu'nda bakın oldukça disiplinlidir. Kendimizi yorabiliriz. Herhangi bir yapılması gereken işlere hızlıca girişebiliriz. Bu 3 gün işte bunları özellikle yapmamaya çalışın arkadaşlar. Kendinizi dinlendirin. Biraz daha sakin olun. Başak biraz yorucu bir burçtur. Sağlığınıza çok dikkat edin. Beslenmenize çok dikkat edin. Özellikle rutin her gün yaptığınız egzersizleriniz varsa belki biraz erteleyin. Daha çok böyle dinlenmeye kendinizi almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu üçgen, hani bu toprak üçgeni de aslında bir uykunun böyle insan düşünce ve mantığını hiçbir şey yapmadığı zaman çok daha iyi kullanırmış. Yani boş dururken. Bir boş durun. Hayatınızda olması gereken, olumsuz giden veya aslında göremediğimiz başka pencereleri görmemizi sağlayabilecek. Belki de bu geçtiğimiz 18 Eylül Dolunay'ından çok somut, güzel sonuçlarla çıkacağımızı da işaret ediyor arkadaşlar. 2 Ekim Çarşamba günü bu arada akşam saatlerinde saat 21.49'da Güneş tutuluyor. Ay ve Güneş bir araya geliyor. Halkalı bir tutulma arkadaşlar. Güneşle Ay tam kavuşumda ve Terazi burcunun 10 derecesinde. Peki 2 Ekim günü tutulmanın gerçekleştiği gün gökyüzünde hiç acı yok. Neredeyse hemen hemen Ay düğümlerle birlikte tamamıyla kadersel etkilerin devrede olduğu, gökyüzünün sanki sessizliği, sakinliği, ay karanlık, ışıklar bir anlamda gözükmüyor olacak açıkçası. Bizim için hani hissi olarak çok ciddi böyle bir gerginlik hissedebiliriz. Veya çok önemli zaten haberler getirecek bu tutulma. Çünkü hemen o yüzden ikisinde diyorum genellikle ağır işler, ağır beslenme, işte alkol veya sosyal ortamlarda belki çok bulunmamak çok iyi olabilir. Çünkü sosyal platformları da ciddi şekilde etkileyen bir tutulma arkadaşlar. Çünkü terazi zaten genellikle sosyal ilişkilerimizi ve platformları gösteriyor. Bizim için bu hafta daha rahat, daha sağlıklı ilerleyeceğimiz günler ayın 3'ünden sonra başlıyor. Evet, 3'ü nispeten iyi diyebilirim. Ay hala Terazi burcunda, özellikle ilişkiler vesaire gündemde olacak. Üstelik de hemen 3'üne geçtiğimizde Ay Merkürle kavuşumda olacak. Pazartesi günü yaşamış olduğumuz Ay Güneş kavuşumuna Merküryen bir tutulma, aynı zamanda Venüs'ün etkileri de var. İşte bu defada yine dilekler, düşünceler, gelecek planları, aklımızdan geçirdiğimiz durumlar, konular, özellikle sabah saatleri biraz sert etkiler var ayın 3'ünde. Dikkat edin sabah 7-8 sıralarında, ama 19 sıraları gayet başarılı. Evet, haftanın aslında en güzel günü arkadaşlar 4 Ekim ve sonrasında. Çünkü Venüs ve Satürn arasında bir su üçgeni oluşuyor ve buraya tabii ki Mars da dahil olmaya başlıyor. Ne oluyor? Hayatımızda bir şeyler kolaylıkla akmaya başlıyor. Özellikle Venüs'ün Akrep burcundaki yerleşimi, Satürn'den destek alması. Bu nedir? Otoriteden gelen bir destek. Bilhassa da finansla ilgili konularda böyle bir rahatlama ve esneme getirebilir. İlişkiler için şunu söyleyebilirim. Venüs-Satürn üçgenleri genellikle uzun vadeli, kalıcı, ileriye dönük ilişkilerin temelini atmak için çok önemlidir, çok destekleyicidir ve çok değer veririz Satürn-Venüs üçgenlerine, özellikle ortaklık ve evlilik gibi bu kadar önemli müesseseler için. O yüzden çok önemli işleriniz için aslında Cuma gününü görüşmelerinizi böyle Cuma akşam saatlerine, ama saat böyle 19 gibi yapabilirsiniz. Bir teklifiniz de varsa birini o saatte götürün. Cumartesi günü keza o kadar aslında değerli, güzel bir gün ki, çünkü bugün artık Ay Akrep burcunda ve Venüs'le kavuşuyor. Gerçekten ekonomiyle, finansla, bankalarla, kredilerle, borsa özellikle arkadaşlar ilgili Cuma günden başlıyor bu etki. Çok önemli gelişmeler bekleyebiliriz. Aynı zamanda Venüs-Ay kavuşumu. Dürtüsel olarak çok güçlü bir enerji. Venüs iyicil bir gezegen, ancak burada Akrep burcunda tabii ki biraz hırs verebilir.
aşırı kıskançlık verebilir. Geçmişten bazı konuları önümüze getirebilir ve özellikle işte biraz bir krizli ortamlarda yaratabilir. Ama cumartesi akşam 17 sıralarında çok güzel destekler, güzel haberler hatta alabiliriz sevgili dostlar. Hemen pazar gününe geçiyoruz. Ay Akrep Burcu'nda tamamlıyoruz bu arada bu haftayı. Pazar günü Ay Merkür karesi var. Bu arada Merkür Mars karesi var. Bir gün önceden başlıyor. Hırçın bir enerji sevgili dostlar. İletişimde, trafikte, yazılı veya sözlü basında olabilir. Teknolojik konularda, elektrikli eşyalarda, elektronikte, yangınlar vesaire veya çok ani denizler, hava şartları ile ilgili böyle zorlu koşullar ortaya çıkabilir. Buna dikkat ediyoruz ama onun yanı sıra her şeye rağmen işte Ay-Mars üçgenimiz var. Ve tabii ki de o gökyüzünde oluşmaya başlayan su üçgeni aslında hafta sonu pazar günü itibariyle daha çok destekleyici olmaya başlayacak hepimiz için. Evet, önemli bir hafta. Bu arada yine geçmişe takılalım biraz. Öncesi olmuş. Mesela şimdi size örnek göstereceğim. İşte Cem Gariboğlu'nun mesela mezar açılacak. Tam da tutulma gününde, ayın 3'ünde. Bu da mesela hesapladığınızda yine yılı hatırlamıyorum hangi yıl intihar ettiğini ama tam da bu tutulmaya denk gelmesi ve ilişkiler aksındaki bir tutulmaya denk gelmesi tabii ki bir tesadüf değil. Adli konular, adaletle ilgili konular ve adaleti temsil eden kişiler ve önümüzdeki süreçte de böyle çok sürpriz bu ve buna benzer Türkiye'de gündeme mal olmuş vakalar, önceden işlenmiş mesela cinayetler, faili meçhuller vesaire tekrar açılacak. Sonucu bilemiyorum, o konuda yorum yapmak istemiyorum ama genel olarak bunun altından da biraz, yani hemen hemen birçoğu için söyleyebilirim, psikik olaylar ya da konular, bilinmeyen deriz ya, hani bilmediğimiz, görmediğimizi bilmeyiz, duyduğumuza da inanırız ama aslında bazen gördüklerimiz bizi yanıltır. O kadar şaşırabileceğimizde karanlıklara ışık tutacak bir zaman olacak ama bu aslında biraz daha 17'sinden itibaren ortaya çıkacak. Yani 17 Ekim gibi çok önemli bir koç dolunayı var arkadaşlar. Onu da Ekim ayı bu yorumlarda anlattım. İzleyin. Aslında bu ayın en önemli olayı da o. Öyle de söyleyebilirim. Hani tutulmadan sonraki olayı. Evet sevgili dostlar, önemli bir hafta dedik. Dikkat ediyoruz kendimize. Sosyal ilişkilerimize dikkat ediyoruz. Güven duymadığımız yerlerde bulunmuyoruz. İlişkilerimize dikkat ediyoruz. Lütfen diyorum. Ve bakalım şöyle, burçlar bu hafta ne yapsın, ne yapmasın? Burçlarla devam ediyoruz. Üzerimi değiştirdim arkadaşlar. Çünkü inanılmaz sıcak. Çok terledim, dayanamadım. Kusura bakmayın, böyle bir rahat tişört giymek durumunda kaldım. Evet, burçlarla devam ediyoruz. Tutulma haftası burçları neler bekliyor efendim? Koçlarla başlayalım. Koçlar, yükselen burcu koç olan sevgili dostlar. Elbette ki tutulma tam karşıt evinizde ve özellikle ilk haftanın yarısı, aslında ilk 3 günü diyelim. Şimdi ayın pozisyonu günlük hayatınızda çok aktif olabileceğinizi gösteriyor. Bu aktiflik nedir? İşte sağlığınıza biraz daha sanki özen gösterirsiniz. İşte çalışanlar iş yeriyle ilgili gündemler yaşayabilirler. Ondan sonra sağlık kontrolleri vesaire olabilir. Daha çok 18 Eylül'de yaşadığımız tutulmanın daha çok etkileri ortaya çıkacaktır. Bilinmeyen bazı şeyleri duyabilirsiniz. Özellikle bazı haberler gelebilir. Sizden gizli dönmüş bazı şeyleri duyabilirsiniz bu arada. O yüzden biraz sakin geçirmeye çalışın. Bir de tavsiyem koçlara, sağlığınıza lütfen dikkat edin. Çünkü bu tutulmanın ilk 3 günü, ki özellikle mesela 2 Ekim çarşamba günü arkadaşlar ayın hiç açısı yok. Dolayısıyla da böyle biraz daha sanki sakin geçirmeliyiz. Başak'ta ay olacak. Dolayısıyla kendinize yüklenmeyin. İş yapayım, şunu bitireyim, şu işi de bitireyim, ondan sonra şu işe başlayayım gibi kendinize
bedeninize daha doğrusu eziyet sakın etmeyin. Egzersiz yapan koçlar biraz daha sakin geçirin. Mümkünse yapmayın, yani biraz erteleyin. Çünkü sağlık önemli olacak gibi gözüküyor. Sinir sisteminize dikkat edin ama onun yanı sıra da tabii ki Başak verimlilikle ilgili, hani verimli, özellikle ne günü? Salı günü toprak üçgeni var burada. İşte sorumluluklarda, kariyerden, maddi konulardan güzel bazı sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü bir toprak üçgeni oluşacak. Plüto aynı zamanda Uranüs'le Ay tarafından tetiklenecek ve toprak üçgeni oluşturacak. Bu verimli bir açıdır. Burayı değerlendirin lütfen. Önemli aslında, bazı yerli yerine koyacağınız sağlam, güzel kararlar vereceğinizde bir durumu aktifleştirebilir. Diğer yandan videonun en başını izlemediyseniz burada hatırlatalım. 30 Eylül gecesi, yani birine geçerken saat 24'te Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Terazi burcunda ilişkiler veya evlilikler veya böyle ortaklıklarla ilgili dilek, niyet, düşünce, fikir, uzun vadeli planlar, lütfen aklınıza çok farklı şeyler gelebilir. Yazın, niyetlerinizi yapın efendim. Ve 2 Ekim çarşamba günü saat 21.49'da ilişkiler evinizde, bazı koçların sağlık evinde, bazı koçların ilişkiler evinde olacak, haritaya göre değiştiğine göre. Böyle bir açılım meydana geliyor. Yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir şeye niyet etmek. Ama bunlar geçmişi olan, öncesi olan konular olacak. Bu ilişki, evlilikle ilgili konular, sürtüşmeler veya anlaşmazlıklar varsa oraları düzenlemek için belki, ya da belki eski bir ilişkiyi tekrar gündeme getirecek bir süreçte olma ihtimali var. Hafta 4 Ekim'den sonra biraz daha iyi olacak. Cuma günü hatta böyle su üçgenleri devreye girmeye başlıyor. Satürn-Venüs üçgeni devreye girecek tam olarak. Bu çok güzel aslında. 5 Ekim Cumartesi günü hem parada hem ilişkilerde, uzun vadeli konularda, özellikle hani koç burçları için nerede daha çok çalışır? Maddi ve finans, aileden gelebilecek destek, beklediğiniz bir şey vesaire olabilir. Bu arada aile içindeki kişilere, ev kazalarına özellikle hafta sonu dikkat edin. Merkür Mars karesi var hafta sonu. Pazar günü aktif olacak. Buna dikkat edin. Ama diğer yandan Venüs'ün Satürn'e üçgeni de çok güzel kararlar, güzel hediyeler, maddi imkanlar getirebilir. İlişkinize dikkat edin bu hafta özellikle lütfen. Sert konuşmalar, sert hitaplar, tartışmalardan uzak durun. Elektronikle ilgili vesaire böyle ev kazalarına karşı dikkat edin. Şeyi hatırlatacağım. Evde eğer büyükleriniz varsa onların da güvenliğini biraz daha önemseyin, sağlıklarını da önemseyin diyeceğim. Çok dolu dolu bir hafta ama kendimizi biraz sıkmadan, biraz relax ilerlememiz gerekiyor. Pazar gününe bilhassa yönetici gezegenimiz Mars olduğu için, Merkür de Terazi burcunda olduğu için ilişkilerdeki ani sürtüşmelere, elektriklenmelere dikkat diyoruz efendim. Evet, ve ikizler. Geçiyoruz boğa burçlarına. Boğa ve yükselen burcu boğa olan sevgili dostlar. Bu hafta ayın 18'indeki dolunay, yaşadık ya balık burcunda ay tutulması. Onun etkilerini daha fazla hissedebilirsiniz. Pazartesi, salı ve çarşamba günü. Bu ne olabilir? Mesela o günlerde sizi ne yordu en çok? Onu bir düşünün. Çocuğunuz mu yordu? Veya sevgiliniz var mesela, ilişkinizde bir şey mi, bir durum mu yaşadınız? Parayla ilgili çok daralıp bunaldınız mı? Neyse işte bunları tetikleyebilecek bir gün. Ama diğer yandan bakın, salı günü gökyüzünde boğaları güzel etkileyecek bir toprak üçgeni oluşuyor. Plüto, Ay ve Uranüs arasında sürpriz diyebileceğimiz aslında maddi kaynaklarda kaygı size oluşturmuş. Belki yanlış bir yatırım yaptığını düşünüyorsun. Gelecekle ilgili bir küçük miktarda olsa bir birikimin var diyelim ki. Veya sevgili eş veya çocuklarınızın da hayatlarında olabilir. Buralarda aslında böyle kalıcı somut sonuçlar getirecek güzel gelişmeler, güzel haberler de alabilirsiniz. Ancak bu haftanın 2-3 günü çatışmalara, çok tartışmalara dahil olmamaya çalışın. Zorlayıcı çünkü. Mars'tan kare alıyor bu tutumu, unutmayalım. Marsiyen etkiler de devrede olacak ki özellikle hafta sonuna kadar tam olarak pazar günde Merkür Mars karesi var. Bu gibi durumlardan birazcık uzak duralım. Evet, çarşamba günü tutulma gerçekleşiyor. Gökyüzünde hiç açı yok.
Boğalar biraz sağlığına dikkat etmeli, sağlık evlerinde. Kendinizi neye adadığınıza dikkat edin. Hayatta en çok kime özveride bulundunuz? İş hayatınızda. Acaba kendinizi çok işe mi adadınız? Mesela sosyalleşmekte zayıf mı kaldınız? İşte maddi manevi boğalar için güven tabii ki çok önemli. Bu illa zenginlik anlamında söylemiyorum. Hayatı daha rahat, daha emin koşullarda yaşamak isterler. Onların duygu hali odur. Bu anlamda acaba biraz kendinizi dinlendirmeniz mi gerekiyor? Yaptığınız iş çok mu yoruyor sizi? Bunları da gözden geçirin. Veya ihmal ettiğiniz bir sağlık sorununuz mu var mesela? Bunlar çarşamba sonrası biraz daha böyle bir tık daha gündeme gelebilir ki pazar günü dediğim gibi Merkür de burada. Sanki burada biraz tartışmalı işle ilgili boğalar. Çalışıyorsanız, çalıştığınız yerler, birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınız acaba onlarla mı ilgili olacak? Biraz sert etkileşimler var açıkçası. O yüzden hem kazalara karşı hem sağlığınızla ilgili konulara daha sakin ve tedbirli yaklaşın. Kendinizi biraz daha koruyun. Sosyal platformlarda bilhassa bu hafta biraz bir tık uzak durmakta fayda var sevgili boğalar. Ama en güzelini en sona sakladım. Bu hafta tam olarak cumartesi günü sizin yönetici gezegeniniz Venüs'le Satürn arasında çok güzel bir su üçgeni oluşacak. Bu boğalar için çok değerli bir açı aslında. Hani güzel etkileşimler alıyorsunuz. Venüs tam karşınızdan geçiyor ilişkiler evinizde ve hafta sonu ilişkileriniz gündeminizde olacak sizin. İkili ilişkileriniz, herhangi bir ortak proje olabilir mesela. Buraya Satürn'den destek geliyor. Hani Satürn'den destek geliyorsa ne olur? Güvendiğiniz birinin onayını alırsınız mesela. Veya onay beklediğiniz bir işte gerçekten onay alabilirsiniz. Çok önemli özel işleriniz için mesela bence cumartesi günü tam saat bile vereyim aslında size. Bir saniye lütfen kullanın diyeceğim. Akşam böyle 17 sıralarında. Üstelik de gerçekten cumartesi günü bir boğalar ayda Venüs'te kavuşuyor. Çok değerli. Öne çıkan duygular, ilişkilerde dikkat çekmek, parlamak veya zor giden bir ilişkiyi belki tekrar böyle heyecanlandırmak, ateşlendirmek, bir şeyleri yoluna koymak için kullanın derim. Güzel bir gün ama dediğim gibi pazar gününe ekstra hepimiz için dikkat diyoruz. Kazalara, sakarlıklara vesaire gibi konular biraz yıpratıcı olabilir. İlişkiler için özellikle boğalar buna dikkat etmeli efendim. Evet, devam ediyoruz. Şimdi ikizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar. Şimdi bu hafta tutulma. Bu tutulma sizi iyi etkileyecek bu arada. Hani geçtiğimiz 18'indeki balık tutulması sizleri birazcık yormuş olabilir. İkizler burçlarını. Ama bu defa öyle olmayacak. Bu defa aşk başlıyor. Aşk hikayeleri başlıyor. Çocuklarla ilgili konular başlıyor. Haftanın ikinci yarısından sonra bunları daha çok hissedeceksiniz. Ama size bu hafta tavsiyem şudur. Pazartesi, salı, çarşamba bu 3 gün. Aile, evin, kendi alanın, yaşadığın yer. Oralarda çok cenkleşme, çok mücadele içine girme. Bir şeyleri düzelteceğim diye kendini yorma. İşte evde iş yapacaksın diye. İşte çok titiz olur mesela yükselen ikizlerin bazıları. Böyle yorma. Her şey belli bir düzen içerisinde gitmesi gerekmiyor. Özellikle bu hafta. Bu yüzden özellikle çarşamba günü bilhassa dikkat diyorum. Ama mesela salı günü için şöyle güzel bir şey var. Salı günü evin, ailen, yaşadığın yer veya o alanda beklediğin bir radikal değişim için çok değişik bir haber gelebilir. Güzel bir kalıcı adım atabilirsin. Çünkü dolunayın tam son mesleki açıda bir gelişme olabilir. Anne babalarla ilgili olabilir ama evle ilgili, yerleşimlerle ilgili de önemli bir gelişme olacak. Ve haftanın hemen ikinci yarısından sonra bu arada 21.49'da 2 Ekim çarşamba günü tam olarak tutulma gerçekleşiyor. İşte aşk, ilişkiler dedim ya. İlişkilerde çok dengeyi kuramamış olabilirsin. Kendini daha çok ilişkilerin içinde yapılandıran ya da yapıcı olan taraf olmuş olabilirsin. Burada nasıl diyelim,
kendini biraz daha feda etmiş olabilirsin. Belki buralarda biraz düşünmen gerekebilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Haftanın güzel günleri Cuma günden itibaren başlıyor. Cuma günü itibariyle ay hala Terazi burcunda ama saat 14.22'den sonra Akrep burcuna geçecek. İşte artık günün işleri, günlük rutinler, çalışanlar için bakın çalışan ikizler, sağlıkla ilgili konularda destekleniyorsunuz, iş hayatında güzel destekler alıyorsunuz. Özellikle maddi konu harcamalar yaptırabilir. Bu arada ikizler harcamalar yapacaklar. Bir takım iş kurabilirsin. İşte ofis malzemeleri alabilirsin. Benzeri konular olabilir ama para harcayacağım bir hafta sonu gibi gözüküyor. Özellikle de eğer işle ilgili yapmak istediğim bir görüşme varsa efendim ben olsam tam olarak Ay Venüs kavuşumu da var. 5 Ekim Cumartesi akşam saatlerini kesinlikle kullanırım efendim. Ve pazar gününe biraz dikkat diyoruz. Çünkü Merkür-Mars karesi devrede olacak. Merkür-Mars karesi de tabii yine ilişkilerle ilgili, parasal konular, yatırımlarla ilgili, çocuklarla, gençlerle ilgili de olabilir. Belki onlar için bir harcama vesaire gibi bir şey olabilir. Bir tartışma, böyle bir anlaşmazlık diyelim olabilir. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani aslına bakarsanız hepimiz bu hafta biraz bilinçli, farkındalıklı olmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. İkizler Burcu tabii ki aslında gökyüzü ne kadar destekliyor desem de sert etkilerden hepimiz nasibimizi alabiliriz. Dikkat diyorum efendim. Ve geçiyoruz yengeçlere. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar. Şimdi bu haftaya ilk girerken yengeçler böyle çok iletişim içinde olacaklar. Yani çok birileriyle görüşeceksin. Eski işlerini toparlamaya çalışacaksın. İşte mesela evin içindeki, aile içindeki kişiler olabilir. Kardeşler mesela olabilir. Yolculuklar olabilir. Böyle bir bilet alımları, seyahatler, araçları ilgilendiren konular, teknolojiyle ilgili konular çok gündeminizde olacak. Şimdi buradan biraz uzaklaşmak gerekiyor. Ben onu söylemek istiyorum. Biraz daha ne yapacaksın? Hayatta herkes kendi sorumluluğunu almak durumundadır. Eğer başkalarının sorumluluğunu gereksiz yere çok fazla üstlendiysen, yengeçler için bu aslında biraz burada uyanmak gerekiyor. Bu şekilde herkes çünkü bir şey yaparken öğrenir. Birisinin eline getirip koyduğu şey seni 2 gün sonra yeniden aynı duruma düşürür. O yüzden kime nasıl destek verdiğinizi, kimin için çok çaba harcadığınızı aslında biraz bunu düşünün ve fark edin. Ona göre de destek olun yeteri miktarda diyelim. Ve haftanın ortasına geldiğimizde evet, yengeç burçlar için çok önemli bir hafta. Tüm öncü burçlar en çok etkiyi siz alıyorsunuz çünkü bir tutulma. Tam da 4. evinizde yengeçlerin özellikle doğum haritası tabi burada çok önemli. Burada doğum tarihi önemli değil arkadaşlar. Terazi burcundaki terazi, yengeç, Koç ve Oğlak burcundaki yerleşimleriniz çok çok önemli. Eğer etki alıyorsanız bu burçlarda yerleşimleriniz varsa 10 derece önce, mesela 5 derece ile 15 derece arası kesin etki alıyorsunuz bu tutulmadan. Aile içindeki zafiyetleriniz, yaşam kaliteniz, yaşam standardınız, aileye ait değerler, çocukluktan gelmiş değerler, duygu ve düşünceler, psikik enerjileri en çok yengeçler hissedecek bu arada. Çünkü köklerini ilgilendiren, temel konuları daha çok böyle hareketlendiren bir tutulma ki zaten yengeçler bunu 2 senedir neredeyse çok ciddi şekilde yaşıyorlar. Bu alandaki son tutulma burada. Son 9 yılın ve 18 yılın son tutulması. Dolayısıyla çarşamba günü biraz sakin geçirin. Evle ilgili, işte böyle aileyi ilgilendiren konularda biraz daha sakin, rahat olun. Mars burcunuzda bakın sevgili yengeçler. Asabi olabilirsiniz, hırçın olabilirsiniz. Hayatın sorumlulukları çok fazla ağırlık yapıyor olabilir. Ve bu hafta, şimdi güzelini önce söyleyeceğim tabii ki. Bir su üçgeni oluşuyor gökyüzünde ve yengeçleri aslında hafta sonuna doğru böyle rahatlatmaya başlayan bir enerji aktif. Özellikle cumartesi günü Venüs-Satürn arasında çok güzel bir su üçgeni meydana geliyor. Çocuğunla ilgili güzel bir şey, güzel bir gelişme olur. Özellikle hafta sonunda aşk, yengeçlerin hayatlarına aşk da girecek bu arada. İlişkilerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Cuma öğleden sonra başlıyor bu etki bu arada. Çocuğunun bir başarısı olabilir. Ne olabilir başka? Hayaller, umutlar, geleceğe dair böyle fikirler,
İlişkin varsa çok romantik bir ilişki yaşayabilirsin. Evlilik teklifleri vesaire olabilir efendim yengeçler için. Cuma günü keyifli bir gün aslında. Özellikle akşam saatleri çok neşeli ve kalıcı şeylere de imza atabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken şey ise özellikle yengeçler buna dikkat edecek. Hafta sonu cumartesi geceden başlıyor. Mars'ın Merkür'le karesi var. Pazar günü kesinleşecek. Ev içinde, aile içinde tartışmalar, hırçınlıklar, biri yüzünden, birisi yüzünden, işte çocuğun yüzünden tartışma çıkar. Genç bir arkadaşımız izliyordur, belki sevgilisi yüzünden bir anlaşmazlık, bir tatsızlık çıkar. Bunlara dikkat edin lütfen. Aile içindeki konulara da dikkat ediyorsunuz ve aynı zamanda da biraz böyle sakarlıklara, kazalara karşı dikkatli oluyoruz efendim. Elektrikli aletlere vesaire karşı dikkatli oluyoruz. Bu anlamda pazar günü dikkat diyorum. Evet ve geçiyoruz sevgili aslan burçlarına. Şimdi sevgili aslanlar, sizin bu tutulma haftasında hani en çok özellikle para konuları aslanların çok merkezinde. Çünkü gerçekten maddi konu, bankalar, ödenemeyen borçlar veya krediler, işte sigortalar, bilmem neler, bunlar çok gündemlerinde olmuş olabilir. Ya da bekledikleri bir para diyelim. Şimdi haftanın ilk 3 günü buralar çok aktif. Şunu tavsiye edeceğim. Lütfen kendinizi bir şey için paralamayın. Parçalamayın. Çok sıkışmış da olabilirsin. Beklediğin bir şey de olabilir. Sakin olun. Zaten birçoğunuz böyle yapacaksınızdır ama etki alan ya da biraz daha bakış açısı farklı olan aslan arkadaşlar buna dikkat etsinler. Güneş Merkür kavuşumu var. Bakın burada dilek, niyet yapmak için pazartesi saat tam 12'de gece 1 Ekim'e geçerken düşünce ve niyetlerinize dikkat edin. Para lazım olacak. Bir şey satın alacaksın. Araç mı alacaksın? Bir şeye kayıt olacaksın. Yeni bir olaya mı başlıyorsun? Burada mesela bir niyet yaparsın gelecekle ilgili. Bir para için olabilir. Birisinin iyiliği için olabilir. Yakınlarınla ilgili olabilir. Hemen 1 Ekim'de Ay Başak Burcu'nda devam ediyor ve bir toprak üçgeni oluşuyor. Ay Jüpiter'e kare. Burada dikkat etmesi gerekiyor aslanların. Bakın çok güzel bir açı oluşuyor ama aynı gün Jüpiter karesi var. Böyle bir yanılıp da böyle büyük abartılı adımlar da atabilirsiniz. Birinin kazına gelirsin mesela. Birine borç verirsin. Mesela örnek gösteriyorum. Bunlara dikkat edin lütfen. O gün hem güzel açılar var. Mesela bir takdir, bir teşekkür, bir beklediğin para, bir maaş artışı gelebilir. Salı günü için konuşuyorum. Ama aynı zamanda hop diye bir yerden de böyle bir şeye harcama yapmak veya birinin parayı istemesi veya birinden beklediğim bir şey neyse işte orada abartılara da dikkat etmemiz gerekiyor. Tutulma günü çarşamba günü biraz sakin geçirmeye çalışın lütfen. Sizi direkt etkileyen bir tutulma değil. Sakin. Yakınlarınızla ilişkinize dikkat edin. Ve perşembe günden sonra aslında biraz daha böyle Ay Merkür kavuşumu falan var. Çok konuşup çok kendinizi ifade edeceksiniz. Çok iletişim ve bilgi trafiği içinde olacaklar aslan burçlarım. Ve en güzel etki de cuma ve cumartesi efendim. Venüs'ün çok güzel bir aile içinden, ev içinden bir kadın desteği, bir yaşam standartınızı arttıracak bir güzellik, bir alışveriş. Satürn'den güzel bir destek geliyor. Küçük böyle bir hediye olabilir veya birilerine hediye alabilirsiniz. Böyle güzel olacak. Sizi sevindirebilir. Ay, Venüs kavuşumu, Satürn üçgeni özellikle cumartesi günü aile içinde, evinizin içinde çok keyifli, güzel anlar yaşayabilirsiniz. Evle ilgili veya ebeveynlerinizle ilgili güzel gelişme olabilir. Pazar gününe dikkat diyoruz. Çünkü Merkür Mars karesi var. Bu da yine beklenmedik haberler, ani çıkışlar, öfkeler falan olabilir. Trafikte dikkat ediyorsunuz çok fazla. Arka plandaki düşmanlıklar olabilir. Birinin bir gizli düşmanlığı olabilir. Lütfen dikkat. Kime güveneceğinizi iyi seçin diyorum. Başaklara geldik. Başak ve yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar, bu hafta aslında sizin için önemli. Haftaya burcunuza başlıyoruz. Yani Ay Başak Burcu'nda olacak. Çarşamba gününe kadar. Stres kontrolü,
herhangi bir şey yapmak isteyip ama bir şeylere size engel olması veya böyle biraz hırçın da olabilirsiniz bu arada, dikkat edin. Ama önemli bir hafta. Çünkü 18 Eylül'deki tutulmanın etkilerinin böyle çok yoğun hissedeceğimiz bir 3 gün olacak. Bir ilişki dinamiği çalışacaktır hayatınızda. İşte ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili veya böyle benzeri konularda bir şeyler yaşadıysanız, biraz sizi üzen olaylar yaşadıysanız eğer, bunların geri dönüşleri daha güzel olabilir. Ama kendinizi bir şeyler için çok yormamalısınız. Bakın, Başak enerjisi tüm burçlara söylüyorum. Bu sizin kendinizle, iç dünyanızla ilgili bir enerji. İşte ev işi gibi, yok çalışma gibi değil. O yüzdendir ki pazartesi günü özellikle bakın, gece 12'de Güneş Merkür kavuşumu olacak. Niyet, dilek, gelecekle ilgili umutlar, bunlar için bir dilek yapın lütfen, bir niyet yapın. Aklınıza güzel şeyler getirin, güzel şeyleri not edin, yazın mutlaka. Ve Satürn-Mars üçgeni var aynı zamanda. Kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Verimliliği yüksek bir enerji. Hatta Salı günü Toprak üçgeni oluşuyor. Yine Başak burçları için çok önemli. Ayda burcunuzda Plüto ve Uranüs arasında bir toprak üçgeni var. Hem sürpriz, parayla ilgili, meslekle ilgili konularda kalıcı gelişmeler elde edebilirsiniz. Ay-Jüpiter'e kare, abartmadan sakince güzel bir adım atabilirsiniz. Bir sonuçlanma yaşayabilirsiniz. 2 Ekim çarşamba gününe dikkat diyoruz. O gün tutulma günü. Herhangi bir yorucu bir durum içinde olmayın ve paranıza dikkat edin lütfen. Özellikle Başakların para hanelerinde bir tutulma. Evet, maddi konularda önemli gelişmeler Başaklar son 1 yıldır, 1,5 yıldır yaşıyorlar. Bu alandaki artık bu yılın son tutulması. Para hanenizde bir daha burada 18 yıl boyunca tutulma meydana gelmeyecek. Maddi anlamda çok sıkışmış. Bazıları da aslında çok güzel yatırımlar yapma fırsatları da bulmuş olabilir. Ama bu tutulma gününde özellikle bu para işlerinde, yatırımlarda, harcamalarda, benzeri konularda, durumlarda biraz daha sakin, hatta mümkünse de bir karar vermemek daha mantıklı olur sevgili Başak burçları. Şimdi bu haftanın güzel toprak üçgeni var. O size çok iyi gelecek. Ama diğer yandan mesela 3 Ekim Perşembe günü Ay Terazi burcuna da seyrediyor olacak. Ve Ay Merkür'le de kavuşuyor olacak. Ve yine para işleri gündemimizde. Hatta aslında Cuma günü saat 2.30'a kadar sürecek bir para enerjisi, alışveriş, beklenen bir para, beklenen bir yatırım, öncesi olan bir konu, bazen belki ufak tefek harcamalar gibi gündemleriniz olacak. Cuma günü olaylar sakinleşiyor. Biraz daha güzel bir gökyüzüne doğru gidiyoruz. Su üçgenleri havada coşmaya başlıyor. İlişkilerde daha naif, daha güzel, sosyal çevrenizden alacağınız güzel, olumlu etkiler devreye girmiş olacak. Özellikle Cuma günü Satürn-Venüs üçgeni devrede olacak. Ve hemen cumartesi günü burada Ay Venüs'le kavuşacak. Çok güzel işbirlikleri yapabilirsiniz. Anlaşmalar yapabilirsiniz. Güzel girişimler, ticari alandaki hareketlilikler çok güzel olur. Sosyal mecralar, elektronikle ilgili konular, bu alanda alışverişler veya için gayet güzel kullanabilirsiniz. Mümkünse zaten Cuma günü sonrasıyla bu hafta değerlendirelim. Evet, Venüs'ün de Satürn'le üçgeni zaten devrede, güzel bir ortak desteği, güzel bir eş partner desteği de buradan size geliyor. Şimdi hafta sonu dikkat ediyoruz çünkü bir Merkür'ün Mars'la bir karesi var. İşte burada harcama kontrollerine dikkat. Aksilikler çıkabilir, huzursuzluklar çıkabilir, tartışmalara, tatsızlıklara ama mahal vermemek gerekiyor. Direkt sizi etkilemese de yine buna da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Başaklar. Yani haftaya aslında hem kendi duygusal dünyanızla ama aynı zamanda maddi konuları çok ilgilendirecek bir sürece başlayarak geçireceksiniz. Çünkü tutulmanın etkileri özellikle ilk bir ay çok çok güçlü olacak. Yani diyebilirim ki Ekim ayı sizin için hep parayla ilgili konular ön planda olacak. Evet, geçiyoruz terazi burçlarına. Teraziler, yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar. Şimdi bu haftaya biraz geriye dönük, içe dönük, biraz psikik konulara yönelmiş, sakin kalmak, duygusal boşluklarınızı gidermek gibi böyle
belki beklentiniz var. Bir şey bekliyorsunuz, bir konuşma bekliyorsunuz veya bir şeyin zamanını sanki bekliyorsunuz gibi. Hayat bazen sanki sizden önde gidiyor gibi de hissedebilirsiniz teraziler. Yani ben hep böyle hayata yetişmeye çalışmak gibi bazen çabanız olabilir. İşte böyle bir 3 gün sakin olun. Özellikle teraziler var ya, yalnızlık, bu 3 gün işte böyle biraz daha sakin kalmak, ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyonlar için o kadar size verimli gelecek ki mutlaka deneyin ve bu sizin için çok önemli. Hemen 2 Ekim Çarşamba saat 21.49'da 10 derece terazi burcunda, yani burcunuzda bir güneş tutulması. Gerçekten biraz ilahi olana kendini bırakmak, kadersel gelişmeleri aslında kabullenmek. Yeni yaşına girenler, doğum gününüz kutlu olsun efendim. Hele sizler için, hele bu hafta doğum günü kutlayanlar için hakikaten hayat size artık bambaşka yerlere götürme kapılarını zaten açtı. Bu 2023'ün başında başladı ama bundan sonra bu son tutulma, çünkü bu yılın terazide ve burcunuzdaki de son 18 yılda bir olan yine son tutulma, bir daha olacak ama 9 yıl sonra karşıt burçlarınızda meydana gelecek. O yüzden hayatın size çizmiş olduğu kader yolunda aslında diyelim. Bugüne kadar yaptıklarınız, yapamadıklarınız, işte elinizde olarak veya olmayarak kaderinizi değiştirecek gelişmeler, olaylar, fikir ve projelerle işte ben buradayım diyeceğiniz ve hayattaki önceliklerinizi tekrar gözden geçireceğiniz bir tutulma. Evet, çarşamba günü tutulma ama tabii çarşamba, perşembe, cuma, bu 3 gün çok daha fazla etkilerini hissedebilirsiniz. Evliliklerle, iş ilişkileriyle, hayatın tüm alanındaki konularla doğum haritanıza aslında baktırmanızı tavsiye ederim. Hayat size neler getirecek, kariyer de getirebilir. Bazılarına para ile ilgili, para kazanma ile ilgili gelişmeler olacak. Çünkü hemen cuma günü Ay terazi burcunu terk ediyor. Saat 14.22'de Akrep burcuna geçiyor. Venüs Akrep'te sevgili teraziler, para evinizde, para evinizden geçiyor. Ve bu haftanın para kazananı aslında sanki teraziler olacak gibi. Çünkü burada Venüs'ün güzel bir üçgeni var Satürn'le aynı zamanda ve hemen cumartesi akşamı burada Venüs Ay'la kavuşuyor. Maddi konularda, yaratıcılık konumunda, kendine olan özgüveniniz konusunda inanılmaz parlıyorsunuz. Hani Venüs'ün bu para alanında maddi imkanları, kendi imkanlarını ya da yaratıcı projelerini diyelim, kendi verimliliğinizi arttıracağınız bir süreç ve bu hafta buradan güzel bir gelişme bekleyebilirsiniz efendim. Ve hafta sonunda güzel bir cumartesi akşamı gerçekten. Pazar günü dikkat diyoruz. Neye? Çünkü terazi burcunda bütün gezegenler neredeyse sizin burcunuzda ve Mars'la karesi var. Yani Merkür Mars karesi var. Otoriteyle tartışmak, bir takım sansasyonel böyle çıkışlar yapmak gibi, biraz böyle işle ilgili konularda sert adımlar atmak vesaire, bunlara biraz dikkat ediyoruz. Hafta sonu zorlu. Her ne olursa olsun bu Merkür'ün ve Güney düğümün etkili olduğu ve Mars'tan sert bir açı alan bir tutulma. Mars her zaman mücadele verir. Kariyeriniz için mücadele edersiniz. Savaşırsınız. Orada bir takım zorluklara göğüs germek zorunda kalabilirsiniz efendim. Diyoruz ve geçiyoruz diğer burcumuza ve akrep burçlarına. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar. Şimdi bu hafta artık Eylül ayına giriyoruz. Pazartesi günü 30 Ekim ayına giriyoruz. Pazartesi günü 30 Eylül sosyal ilişkiler, arkadaşlar, toplumsal konular, onlarla olan ilişkileriniz çok gündemde. Çarşamba gününe kadar olan süreç ilişkileriniz olacak. Sosyal alandaki işte iş alanı olabilir bu. Yardımlaşma programları, planları olabilir. Sorumluluk projeleri olabilir. Ya da arkadaşlarınızın arasında böyle bir size böyle bir teklif gelebilir. Ama buralardan zaten oldukça etki aldınız. Çocuklarla ilgili alanınızdan, ilişkilerle ilgili alanınızdan. Çünkü orada bir tutulma olmuştu 18'inde. Ama burada ben güzel sonuçlar, verimli sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Çünkü bu hafta aslında evet yönetici gezegeniniz Mars ama
şöyle gökyüzüne baktığımızda akrepler gerçekten iyi etkiler oluyorlar yani. Şimdi akrepler bana kızacaklar, neresi iyi diyeceksiniz ama iyi etkiler alıyorsunuz. Bakın Venüs burcunuzda, su üçgenleri gökyüzünde oluşuyor. Mars'tan çok güzel bir Venüs-Mars üçgeni oluşuyor. Aynı zamanda da ve Satürn üçgeni oluşuyor. Bu bir güzelliktir. Bu hayatı kolaylaştıran ilahi bir yardımı aslında belki de size getirecek. Çünkü tutulma çarşamba günü arka plan enerjilerde, bakın burada dualarınızın, dileklerinizin, niyetlerinizin, çok kalben ettiklerinizin, bakın akrepler çok hisseder. Akrepler çok derin ve böyle isabetli kararlar verirler. O kadar duyarlıdırlar ki. Ben diyorum ki Allah herkesin kalbine göre veriyor diyorlar. İnşallah öyle olur. Güzel gelişmeler, güzel haberler gelecek size sevgili akrep burçları. Ve bu haftanın özellikle Cuma günü öğleden sonra şans yüzünüze gülmeye başlayabilir. Çünkü Ay'la Akrep burcuna geçecek. Burcunuzla Venüs'le kavuşuyor. Güzellik, estetik, alışveriş, keyif, uyum, ilişkilerde seksilik, nasıl diyelim, biraz cazibeniz artar. Erkek kadın fark etmez. Ondan sonra kendinizle ilgilenebilirsiniz. Duygusal olarak çok iyi bir şifadır. Özellikle mesela güzel destek nereden geliyor? Seyahatler, yolculuklar alanından olabilir. Yurt dışı işleri varsa mesela veya sevgili ilişkiler, aşk, flörtler vesaire çok güzel etkiler alıyorsunuz. Özellikle cumartesi akşamı mutlaka değerlendirin. Cumartesi akşamı çünkü Ay Venüs'e de kavuşuyor. Satürn'e üçgeni var. Vallahi teklifler gelir, teklifler gider. Çok güzel böyle iş anlaşmaları yapılabilir. Çünkü toprak üçgeni de bu hafta kesinleşiyor. O da yine böyle iş ve mesleki konularda uzun yollarla ilgili böyle bir gelecekle ilgili güzel gelişme olur. Cumartesi perfect yani akrepler için. Ve pazar günü biraz dikkat diyoruz hepimize. Aslında cumartesi başlıyor etkileri. Merkür'ün Mars'la olan bir karesi var. Sert etkileşimlerdir bunlar. Ani tartışmalar, ani böyle kazalar vesaire. Bu kazalar toplumsal alan için söylüyorum. Ama ona dikkat edin. İçsel kırgınlıklar, içsel yorgunluklar, birden bir şey duymak, ona öfkelenmek gibi kendinizi hasta etmeyin. Bakın sağlığa dikkat akrepler burada. Sağlık evinizde değil ama sağlık evinizin karşısında olacak bu tutulma. Çarşamba günü 2 Ekim'de. O yüzden sağlıkla da ilgili en azından ruh sağlığınızı iyi tutmaya çalışın efendim. Benden söylemesi. Ve devam ediyorum yaylarla. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar. Evet, bu haftaya meslek, görev aşkıyla başlıyor yay burçları. İş, sorumluluklar, otorite, oradaki gelişmeler, aile içindeki veya evle ilgili bir takım konular olmuştu gündemlerinde. Ve şimdi bu haftanın ilk 3 günü burada biraz yorucu başlayacaklar haftaya. Ama verimlilik gücü artar. Özellikle Merkür'ün Güneş'le kavuştuğu, Satürn-Mars üçgeninin devrede olduğu, size destek olacak, finans yönünden destek, bir satış, bir güzel bir hediye, güzel bir iş anlaşması vesaire gibi güzel. Ama kendinizi yormayın. Kesinlikle kendinize herhangi bir şey için böyle çok fazla hırpalamayın. Bunu tavsiye etmek istiyorum. Hepinize ediyorum. Bu haftanın 3 günü çok önemli çünkü. Sevgili dostlar. Ve salı gününe güzel gelişmeler olur ama abartılı adımlardan uzak durun ve çarşamba günü evet tutulma günü. Ay artık Terazi burcunda, sosyal çevrenizde olacak tutulma saat 21.49'da. Gün boyu çok etkili, biraz karanlık, hırçın, duygusal olarak belki arkadaş veya sosyal ortamlardan biraz uzaklaşmak isteyebilirsiniz ki uzaklaşın da. Yani yaylara bunu tavsiye edeceğim. Biraz sosyal ortamlardan kendinizi bu ara özellikle lütfen en azından bu hafta uzak durun. Çok böyle sevimli şeyler olmayabilir. Belki de uzaklaşmanız gerekebilir gerçekten. Evet, Perşembeden sonra Ay Merkür kavuşumu var, Jüpiter üçgeni var ama Mars karesi var. Ama Ay hala Terazi Güneşi. Bu da arkadaşlar arasında böyle bir çıtlama, bir pıtlama, böyle bir problem çıkabilir açıkçası. Cuma günden sonra gökyüzü tekrar güzelleşiyor. Satürn Venüs üçgeni devreye giriyor. O su üçgeni hala tekrar bu sefer Venüs tarafından tetikleniyor. Valla güzel etkiler alıyorsunuz. Özellikle bir şey satabilirler. Bir mülk satın alabilirler. O da olabilir. Ama böyle bir alışveriş, bir tapu işlemi, bir
devlet ya da resmi yerle ilgili bir şeyler, öyle makamlarla ilgili bir işiniz var. Bir de şu var, yayları şunu söyleyeceğim, arka planda böyle flörtöz durumlar olabilir yayların. Böyle platonik aşklar, gizli böyle bakışmalar falan, böyle bir şeyler duyacaklar. Hatta cumartesi akşamı da biraz yalnızlık senfonisi olabilir ama burada da çok keyifli olabilir gibi duruyor. Hani böyle kaçamaklar olur ya bazen. Hani böyle kaçamak bakışlar falan ama hala birbirine itiraf etmemişler. Böyle şeyler olabilir. Bir de çok meraklı olacaksınız. Bir şeyleri çok merak edeceksiniz. Araştıracaksınız. Zaman araştırırken zınk diye böyle bir beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olun diyeyim. Cumartesi akşamı güzel dedik. Pazar günü dikkat ediyorsunuz efendim. Merkür'ün Mars'la olan karesine. Özellikle nerede? Bu gizli şeyler dedim ya hani, arka plan enerji. İşte burada biraz böyle şaşırtıcı olabilir. Bu hafta hepimiz için geçerli. Lütfen böyle fikir çatışmaları, tartışmalara veya fiziksel aktivitelerde, zihinsel aktivitelerde kendimizi çok yormamaya, özellikle yaylara para halinde söylüyorum bunu, dikkat ediyoruz diyorum. Evet sevgili yaylardan sonra geçiyoruz sevgili oğlaklara. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olan sevgili arkadaşlar. Aslında oğlaklar bu haftaya iyi başlıyorsunuz. Haftanın ilk 3 günü Ay Başak Burcu'nda seyrediyor olacak. Seyahat, araştırma, arge yapma herhangi bir konu için. Bu bilimsel bir konu olabilir, bir ödev olabilir, bir okuduğunuz bir bölümün bir şeyi olabilir, yurt dışı ile ilgili, başka bir ülkeyle ilgili bir şeyleri araştırıyorsunuz. Ya bir yere gideceksiniz, ya bir taşınmayı düşünüyorsunuz, ya bir ticaret yapıyorsunuzdur. Hani ticari ilişkilerde olabilir. Bu 3 gün bu şekilde. Devlet kapısı da olabilir burası. İşte tabii yurt dışı olunca işte vizeler bilmem ne hepsini söylemek zorundayız. Bu alana giriyor. Bir de mahkemelere giriyor. Bir de hukuki süreçlere giriyor. Buralar da çok aktif haftanın ilk 3 günü. İşte hatta pazartesi günü burada önemli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Önemli haberler alabilirsiniz. Öyle söyleyebilirim. Salı günü eğer bir mahkeme sonucu bekliyorsanız bence çok sevinirsiniz. Bir kağıt, bir evrak gönderdiniz bekliyorsanız güzel haber gelir. Bunu da söyleyebilirim. İşte bir yerden bir yere tayininizi istediğiniz, atama bekliyorsunuz. Bence güzel haber gelir. Gelebilir yani sizler için. Ve Perşembe günü Çarşamba günü tam tutulma tabii ki çok önemli kariyer evinizde. 2 Ekim Çarşamba saat 21.49'da kariyer evinizde 10 derecede mutlaka meslekle ilgili bir gelişme olur muhakkak. Çalışmıyorum diyenler için de mutlaka hayatında çok önemli bir konuyla ilgili, sadece onu değil bütün herkese, hani hayattaki herkese ilgilendiren bir göz önündesin. Çünkü burada yani kariyer evi demek tepe noktası. Herkesin seni gördüğü, herkesin sana baktığı bir yer. O yüzden hayatınızda atacağınız adımlar çok önemli olacak. İyi kararlar, doğru seçimler yapmanız gerekecek. Tercihlerinizi değiştirebilirsiniz, fikirlerinizi değiştirebilirsiniz. Özellikle bazı konularda su üçgenleri var bakın bu hafta. Su üçgenleri kimdir? Bu yakınlarınızdan destek alın diyor. İşte böyle size iyi yakın olan eş partner ilişkileri söylüyor mesela. Arkadaşlarınızdan güzel destekler gelecek. Bu anlamda kararsızlık varsa eğer. Burayı değerlendirin çünkü Satürn Mars üçgeni de yine pazartesi günü de devrede. Salı günü toprak üçgeni devreye giriyor. Bu da sizi çok... Yani ben güzel gelişmeler, sizin için mantığınızı eğer kullanırsanız, geçmişle biraz geleceği kıyaslarsanız, yaşadıklarınıza bakarsanız eğer doğru karar verebileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Evet ve tabii ki Jüpiter üçgeni varmış. Perşembe günü de güzel. Ay Merkür kavuşumu var. Çok doğru kararlar vereceksiniz. Cuma günü gökyüzü daha da böyle güzelleşiyor. Satürn Venüs üçgeni devreye giriyor. Dediğim gibi güzel böyle toplu halde böyle bir şeyler yapmak, keyifli zaman geçirmek, sosyalleşmek, arkadaşlarınızla görüşmek, fikir alışverişi inanılmaz iyi gelecek size sevgili oğlaklar. Cumartesi günü yine özellikle cumartesi akşamı böyle keyifli zamanlar geçirmek için çok tavsiye ederim. Sevdiklerinizle beraber güzel tanışmalar falan da olabilir bu arada. Gelebilir. Pazar günü dikkat ediyoruz. Mars'ın güzel zor bir karesi var Merkür'le. Eş, iş, ortaklı işlerde dikkat. Tartışmalara dikkat.
Fikir çatışmalarına dikkat, anlaşmaların bir anda böyle alt üst olabilme imkanı da var. Oralara dikkat ediyorsunuz. Tabii ki doğum haritanız eğer etki alıyorsa arkadaşlar, bunu da unutmayın. Yani hep de bunu tekrar edip duruyorum. Geldik kova burçlarına. Kovalar ve yükselen burcu kova olan sevgili dostlar. Şimdi şöyle anlatayım şimdi. Kovaların bir taraftan güzel etkiler alacaklar. Yani şimdi bu hafta biraz zor bir hafta. Ama hani kovalara çok büyük fırsatlar getirecek bir zamana giriyoruz. Onu söyleyeyim. Bakın bu tutulma 9. evinizde. Bu haftaya biraz belki maddi konuları planlamak, hayatınızdaki krizleri yönetmek durumunda olduğunuz krizleri varsa düzenlemek, işte borç ödemek, işte vergiler, sigortalar, bankalar, devlet daireleri işte vesaire böyle resmi yerlerle ilgili işleriniz var. Ve buralarla ilgili de önemli gelişmeler olacak. Bakın pazartesi günü, salı günü böyle konularda tapu işleri vesaire bunlar da dahil çok güzel gelişmeler olabilir. Ama bir şeylerin çok üstüne gitmeyin. Yani burada üstüne basa basa söylüyorum. Salı günü Ay Başak Burcu'na giriyor. Ay, Uranüs, Plüto üçgeni kesinleşiyor. Kalıcı adımlar, kalıcı bir şeyler, mal varlığı, somut bir şeyler, maddi değeri olan bir şeylerle ilgili bazı gelişmeler elde edebilirler kova burçları. Hemen şu haritamı değiştiriyorum. Bu hafta arkadaşlar hep haritaya bakarak size bu anlatıyorum yani bunları. Dedik ve çarşamba gününe, tutulma gününe geldik. Tutulma 10 derece terazi burcunda. Kesin bir yere gidiyorsunuz. Kesin bir seyahat var. Daha önceden gittiğiniz yerleri araştırıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Yarım kalmış bir işiniz. Çok eski bir hukuki süreciniz. Başka ülkelere yaptığınız ziyaretler veya belki bir dönem yaşadığınız tekrar öyle bir şey olacak. Bıraktığınız bir iş, bir statü, bir diyelim ki böyle biraz da akademik kariyer yapıyordun, vazgeçtin. Oralarda kafa karışıklığı, bir eğitime devam edip etmeme süreçleri bunları getirecek gündeminize. Ve o gün mümkünse hani çarşamba günü böyle bu konularla ilgili çok da bir şey yapmayın lütfen. Tutulma günü. Gökyüzünde hiç açı yok, gökyüzünde hiç ışık yok. Biraz bunalım oluruz, ışık olmayınca net olamayız, bir şeyleri göremeyiz. Sonuçta bu hem tutulma hem bir yeni ay. Yeni ay burada doğuyor çünkü. Bekleyin lütfen. Cuma gününe kadar özellikle biraz daha gökyüzü şöyle sakinleşsin, o su üçgenleri iyice belirginleşsin falan ki Cuma günü biraz daha böyle rahatlıyoruz çünkü. Ondan sonra önünüzü daha net göreceksiniz. Perşembe günü Jüpiter üçgeni varmış. Ay hala terazi burcunda bu alanda. Bu arada Cuma günü öğleden sonradan itibaren kova burçlarının işiyle ilgili yani ne iş yapıyorsanız. Ayrıca da mesela son 2 yılın hatta 2,5 yılın diyelim ki ya meslekle ilgilidir. Genellikle işle ilgili konular oldu kova burçlarının. Bir yenilik, bir değişim için bir niyetleri olabilir. Böyle konular gündemlerinde ama sanki şu anda bir destek de alıyorsunuz. Aslında böyle bir şeyler yoluna giriyor gibi. Maddi anlamda desteklenebilirsiniz. İstediğiniz mesela bir anlaşma yaptın ama para yeterli değil. Bunu ekstra tamamlanabilir. Yani kovaların böyle gelişmeleri olacak bu hafta. Pazartesi gününden pazar gününe kadar geçerli. Su üçgenleri, Venüs'ün de çünkü Satürn'e, Mars'ın da Satürn'e çok güzel üçgenleri var. O da onların hayatlarının tam böyle en önemli alanına denk geliyor. Valla güzel gelişmeler olur. Ama şuna dikkat edin lütfen. Cumartesi akşamı özellikle böyle önemli kararlar, önemli gelişmeler, böyle güzel, keyifli bu arada haberler alabilirsiniz. İş veya böyle hayatınızdaki statünüzle ilgili alanda. Ama pazar günü burada bir Mars Merkür karesi var. O nasıl diyelim sosyal alan, yurt dışı ile ilgili konular veya bilmiyorum işte biraz kafa karıştırıcı olabilir açıkçası. Sağlığa bu arada kovalar sağlığa çok dikkat etmeliler. Mars geçiyor çünkü. Küçük bir ameliyat, operasyon falan yakın zamanda gündemlerinde olabilir diye uyarmak istiyorum efendim. Ve geçiyorum tabii ki balık burçlarına. Evet, balık. Şimdi balıklar valla bu haftanın
en iyileri arasındasınız. Hiç sesinizi çıkarmayın. Akrepler, balıklar, yengeçler bu hafta iyiler ve bu hafta evet zor bir Eylül, gerçekten çok zor bir Eylül'de, Ağustos ve Eylül'de, sırf Eylül değil. 18 Eylül'deki tutulma burcunuzda yaşandı. Belki sağlıkla sınandınız, belki duygusal olarak çok etki aldınız. Bazıları çocuklarıyla ilgili bir sınavlardan geçiyor. Balık burçlarının bazıları da böyle ilişkiler yolunda biraz keyifsiz ve mutsuz olabilirler. Ama bu hafta her şey size dönüyor. Yani biraz hayatın mutlu olma tarafını daha iyi göreceksiniz. Öyle diyebilirim. Şimdi haftanın ilk 3 günü ilişkiler gündeminizde. İlişki, evlilik, sosyal projeler, toplumsal konular, aile içindeki kişilerle bir araya gelmeler gibi, işte evliyseniz eşiniz veya akrabalarınız, böyle bir konuşmalar, bir uzun vadeli böyle hukuki süreçleri de konuşuyor gibisiniz sanki. Bir şeyi paylaşmak adına, bir mal varlığını paylaşmak olabilir, bir mirası, bir şeyler, sohbetler dönüyor. Ve bu anlamda da bu haftanın ilk 3 günü de bence önemli gelişmeler, kararlar, haberler alacaksınız sevgili balık.